Merhaba Ivan, nasılsın azizim? Seni gördüğüme memnun oldum. Hangi rüzgar attı böyle? Aziz dostum, senden bir ricada bulunacağım. Yalvarırım bana yarına kadar ödünç bir tabanca ver. Göster dostluğunu. Ne yapacaksın tabancayı? İhtiyacım var. Allah aşkına bana bir su ver. Su. Bir tabancaya ihtiyacım var. Bu gece karanlık bir ormandan geçmek zorundayım. Bu yüzden göster dostluğunu. Bir tabanca bul bana. Seni gidi yalancı seni. Ormanda ne işin varmış? Aslında senin kötü bir niyetin var. Bunu yüzünden okumak hiç de zor değil. Söyle bakalım şimdi, hasta mısın? Ne oldu? Dur bir nefes alayım. Allah şahidim, feci yoruldum. Şişte kebap gibi hissediyorum kendimi. Ayakta duracak halim yok artık. Göster dostluğunu. İşin girdisini çıktısını sormadan bana bir tabanca ver. Yalvarırım sana. Hadi Ivan. Bu ne korkaklık, bir aile reisi, bir memur. Utan. Aile reisi mi? Ben dert babasıyım. Hamalım. Esirim. Bir yük hayvanıyım üstelik. Öteki dünyaya çekip gidecek yerde sanki bir şey alacakmış gibi siftinip duruyorum bu dünyada. Ben ahmağın biriyim. Hem ne oluyor yani? Ne diye yaşıyorum? Cevap ver bana, niye yaşıyorum? Ne var bu peş peşe gelen azabın ardında? Maddeten, manen, ha? Bir fikrin azabını çekmeyi anlarım. Fakat bak Allah aşkına şunlara. Bir abajurun, bir etekliğin azabı çekilir mi? Hayır. Şerefsizim, gücüm tükendi. Hayır. Bağırma Ivan, komşular duyacak. Bırak duysunlar, umurumda bile değil. Eğer sen bir tabanca vermezsen ben de başkasından bulurum. Er veya geç bu duruma bir son vereceğim nasıl olsa. Kısası bu. Dikkat et, düğmemi kopardın. Kendine gel, hayatında seni bu derece kötü eden ne var anlayamıyorum. Kötü mü? Bunu anlamıyor musun? Peki, anlatayım. Evet, anlatayım. Böylece biraz ferahlamış olurum. Oturalım. Hala zor nefes alıyorum. Evet, mesela bugünü ele alalım. Bildiğin gibi saat 10'dan 4'e kadar dairedeyim. O korkunç sıcağın yanı sıra sinekler ve felaket bir düzensizlik. Adeta kaos. Sekreter de izinli. Öteki yardımcıysa balayında. Küçük memurlarsa sayfiye diye deli oluyorlar. Sonra aşk oyunları, amatör tiyatroculuklar. Velhasıl hiçbirinden olumlu bir iş alamazsın. Üstelik ya sarhoşturlar ya da uykulu. Sekreterin işine bakan herifse sağır ve aşık. İş takip edenler de aptallaşmış bir halde sinirli dolaşırlar. Sadece şaşkınlık ve telaş. İmdat diye bağırasın gelir. Benim işime gelince o da dolap beygirliği, hep aynı şeyler. Rapor tavsiye, al ver. Tıpkı denizin gelgiti gibi. Gözlerin yuvalarından düşecekmiş gibi olur. Bir bardak su daha verir misin? Daireyi yorgun argın terk edersin. Yemek yiyip bir yatağa uzanmak istersin. Ama hatırlarsın ki yazdır. Tatil zamanı. Bu demektir ki sen paçavrasın. Bir sicim parçasısın. Kısacası bir esir. Peşinde koşulacak işler vardır çünkü. Sayfiyede charming. Gönül çekici bir adete bağlıdır bu. Adamın biri şehre mi inecek? İnmez olsun. Değil sadece karısı, bütün sayfiyedekiler sipariş verirler. Karım terziye gönderip bluzunun önü çok geniş, omuzları çok dar olduğundan terzi kadına çıkışmamı tembihler. Küçük kızın ayakkabıları mutlaka değişmelidir. Baldız Hanım 20 kuruş değerinde kırmızı ipekle 2,5 metrelik kordon ister. Dur sana alacağım şeyleri okuyayım. Bir abajur, 1 kilo bonbon, 5 kuruşluk tarçın ve karanfil, Mişa için Hint yağı, 5 kilo kesme şeker. Ayrıca apartmandan getirilecekler de var. Bakır tencere, şeker havanı, karbolik asit, DDT, 10 kopeklik pudra, 20 şişe bira, sirke ve komşu kıza 82 numara korse. Ve sakın unutma Mişa'nın kışlık paltosuyla lastiklerini. Of, bu sadece karıma ve aileme ait liste. Aziz dost ve komşuların da listesi var. Allah kahretsin. Volodya Vlasi'nin doğum günü için bir oyuncak bisiklet vesaire. 5 liste daha var cebimde. Mendilim düğüm dolu. İşte Aziz Tolkaçov'un hayatı. Daireden çıkma saatiyle treni yakalama saati arasında bir köpek gibi dili bir karış dışarıda doğduğuna küfrederek şehirde alışverişle geçer.
Elbiseciden bakkala, bakkaldan terziye, terziden domuz kasabına, domuz kasabından tekrar bakkala. Önce telaştan düşer bir yerini sakatlarsın, sonra çantanı kaybedersin. Üçüncüsü, parayı ödemeyi unutursun. Herkesin önünde bağırırlar. Dördüncüsü, bir kadının eteğine basarsın. Of, öylesine yorulursun ki bu gidip gelme alıp vermelerden bütün gece kemiklerin ağrır, rüyanda timsahlar görürsün. Evet, her şeyi aldın. Peki nasıl taşıyacaksın şimdi bunları? Havanla abajur bir elde, karbolik asitle çay öteki elde. Peki bisikletle biraları nereye koymalı? Neyse, bir takım cambazlıklar numaralarla yerleştirirsin kollarına. Ama tren ayrı bir dert. Trendeki yerini bacağını ayırıp alırsın. Kolların şöyledir. Şu paketi şöyle çenenle tutarsın. Tepeden tırnağa sepet ve kutularla örtülürsün ve tren yola çıkar. Biri tutar, eşyalarınız yerimi işgal ediyor der. Kaldırır eşyalarını, hiç sormadan başkasının yerine koyar. Biri alır başka yere atar. Bir kargaşalıktır gider. Eşyaların havada uçuşur. Biri seni dışarı atmak ister. Biri kondüktörü çağırır. Fakat ne yapabilirsin? Ben dayak yemiş eşek gibi aptal aptal bakarım. Bak bir de şu halimi dinle. Neyse, patırtı gürültü sayfiyedeki eve varırım. Sanırsın ki bu çalışmam güzel bir yemek ve soğuk birayla mükafatlandırılacak değil mi? Ve birazcık da şekerleme bir uyku. Ne gezer? Karım çoktan pusuya yatmıştır. Tam ben çorbamı yudumlayacakken o pençesini atmıştır bile. Acaba dansa yahut amatör bir sayfiye tiyatrosuna gidemez miyiz? Hayır diyemezsin tabii. Gidersin tiyatroya. Aile faciası yahut ona benzer bir oyun oynuyorlardır. Ölmekten başka bir şey istemeyecek kadar hasta hissedersin kendini. Eğer dansa gitmişsek vaktin karınla dans edecek bir herif aramakla geçer. Olmadı mı? Kendin girişirsin karınla, kadriyle. Eve döndüğün zaman vakit gece yarısını geçmiştir. Islak bir paçavraya dönmüşsündür ama nihayet kendi kendinesindir. Soyunup yatağa yatarsın, gözlerini yumarsın. Uyku, harika, ne şahane değil mi? Çocuklar çığlık atmıyor, karından uzaktasın nihayet. İnsan başka ne ister? Uyumaya doğru gidersin. Nedir o? Sivrisinekler. Allah kahretsin. Mısır vebası, İspanyol Engizisyonu felaketi. Sivrisinekler. Ne acıklı bir ses değil mi bu? Üstelik hüzün dolu bir ses. Sanki özür diliyor gibidir. Ama bu iğrenç mahluk bir soktu mu artık bir saat tırmık tırmık kaşınırsın. Ne yaparsın? Sigara? Sivrisinekleri öldürmek? Tepeden tırnağa örtünmek? Hiçbiri fayda etmez. En iyisi onlara kendini teslim edersin. Bırak artık yesinler seni. Tam bu sırada başka bir azap başlar. Karının misafirleri gelmiştir aşağıya. Sopranolar, tenorlar. Bu cins gündüz uyur, geceleri amatör konserleri için prova yaparlar. Sivrisinekler onlardan daha zararsızdır. Söyle bana, o söyleme bana, gençliğim gitti havaya. Domuzlar, bu seslerden biraz olsun kurtulmak için bir yol buldum. Başparmağımla vuruyorum şuraya, şaka ama şöyle. Onlar gidene kadar. 4'e değin otururlar. Onlar gider gitmez karım odama hamle edip bendenizden kanuni hakkını talep eder. Bütün gece o tenorlarla şarkılar söylemiş, bu yüzden aşka gelmiştir. Rahatlama peşindedir. Aziz dostum, karım bu halle odama hamle ettiğinde korkudan soğuk terler döküyorum. Bir bardak su daha verebilir misin? Bütün gece gözünü kırpmadan 6'yı bulur. Sonra istasyona yollanırsın. Hava soğuk ve çamurludur, sislidir. Geç kalmamak için koşarsın ve nihayet ulaşırsın şehre. Ve her şey yeniden başlar. İşte sevgili dostum, bir hayat ki Allah düşmanıma bile vermesin. Korkunç hastalıklara uğradım bu yüzden. Mide ekşimesi, astım, hazımsızlık, daima bir herze. Gözlerime bile duman iniyor. İster inan ister inanma. Beynim iyice bozuldu. Karıma bir şey söylemedim ama bir ruh doktoruna göstermeliyim kendimi. İçimi bir şeyler kemiriyor yahut şeytan içime girmiş sanki. Ne zaman öfkelensem, hırslansam, sivrisinekler ısırsa, tenorlar şarkı söylese gözlerim kararıyor. Ayağa fırlayıp evin içinde 4 dönerek kan içmeliyim diye bağırasım geliyor deliler gibi. Öyle anlarda birini bıçaklamak yahut bir sandalyeyle kafasını kırmak istiyorum. İşte sayfiyede yaz.
Kimse de bana hak vermiyor bu konuda. Kimseler işin içindeki kahredici noktayı görmüyor. Hatta gülüyorlar ve ben hala yaşıyorum, anlıyor musun? Hala yaşamak istiyorum. Bu bir fars değil, trajedi. Tabancanı vermiyorsun ama hiç olmazsa bana hak ver. Tabii hak veriyorum. Görüyorum. Neyse, Allah'a ısmarladık. Daha balık ezmesi, sucuk ve diş macunu alacağım istasyona varmadan önce. Tam olarak nerede oturuyorsun? Leş Körfezi'nde. Sahi mi? O halde orada oturan Olga Finberg'i tanırsın. Evet, tanışmıştık, biliyorum. Çok güzel. Bana büyük bir iyilik etmiş olursun. Nedir o? Herhalde bana küçük bir yardımda bulunmak istersin, değil mi? Nedir o? Bir dost olarak yalvarıyorum sana. Önce Olga Finberg'e tabii selamlarımı söyle, sonra küçük bir emanetimi kendisine ver. İstediği dikiş makinesini aldım. Ama kimseyi bulamadığımdan bugüne kadar gönderemedim. Götürürsün, değil mi? Bir şey daha. Bir kanarya kafesi. Tabii kanarya da içinde. Ama dikkat et, küçük kapısı kırılmasın. Ne diye bana öyle bakıyorsun? Dikiş makinesi, kanarya kafesi, kanarya, saka, keten kuşu. Ne oldu sana hayvan? Yüzünü al bastı. Ver dikiş makinesini. Nerede kanarya kafesi? Sen de atla sırtıma, ikiye böl beni, ye beni, canımı al. Kan içmeliyim. Delirdin mi? Kan içmeliyim. Delirdi. Petruşa, Maria, neredesiniz? İmdat! Kan içmeliyim. Kan içmek istiyorum.